ailelerin özelliklerini sıraladığı böyle 7 özellik var. Mutlu ailelerde olmasını tavsiye ettiği 7 özellik var. Buna biz tabii ki kendi maddelerimizi de sonrasında ekleyebiliriz. Kendi aile formüllerimizi oluşturabiliriz. Ama ben bu maddeleri paylaşmak istiyorum. Birincisi etken ve aktif olması bu insanların. Yani ailede var olmaları, sorumluluk duygusu yüksek insanlar olmaları, kendi hareketlerinin, kendi eylemlerinin, ki bizim bugüne kadar çektiğimiz bütün videolarda konuştuğumuz aslında o manevi sorumluluk dediğimiz duyguyu son derece taşıyor olmaları gerekiyor. Maddi sorumluluk zaten herkese görevlerinin gereği olarak ailedeki rollerinin gereğini taşımaları gerekiyor. Buradaki rol ayrımlarında illa belirlenmek gerekir mi? Yoksa herkes belli bir süre sonra bazı roller senin üzerine yapışır ya mesela. O şekilde kendiliğinden mi oluşması gerekiyor, yoksa gerçekten oturup kalem kağıt alıp bunları belirlemek mi gerekiyor? Ya da anne rol dağılımı yapar ya evde, sen çöpü çıkaracaksın, sen evi süpüreceksin. Hı hı. Böyle bir rol dağılımı yapılması gerekir mi? Aslında ideali evlenmeden önce bunları konuşmamız. Yani madde tabii ki bütün hayatı konuşamayız. Ama tahmini olarak birbirimizden beklentilerimiz, kadın nedir, erkek nedir, bunlar neler yapar, maddi olarak, evin içerisindeki işler olarak, işte ne bileyim manevi beklentiler olarak birbirimize dair bakışlarımızın aynı olup olmadığını evlenmeden önce konuşmamız gerekiyor. Ve bu noktada en azından ana noktalarda, kırmızı çizgilerde de birlikte olmamız, yani denk gelmemiz, senkron olmamız lazım ki biz o evlilikte gerçekten güzel bir yola çıkabilelim. Eğer burada çatışmalar varsa, yani ana kırmızı konularda çatışma varsa zaten maalesef genel itibariyle insanlar birbirlerini değiştirme yarışına giriyorlar. Kimse birbirini değiştirememiş ve bir şekilde bunu sürekli olarak çatışarak karşısındakini suçlamış evlilik formülleri ortaya çıkıyor. Ne yazık ki yani bu 2+2 = 4 edecek kadar net bir tablo olarak karşımızda. Diyelim ki evliyiz ve evliliğin içerisinde artık bu var. Zaten ister istemez şöyle bir şey oluyor. İnsanlar bunları konuşmasa bile şikayet ederek aslında konuşuyorlar. Yani diyor ki bunu hep ben yapıyorum, işte bir tek evi ben geçindiriyorum ya da işte sizin için saçımı süpürge ediyorum, işte ya ne bileyim her şeyi ben koşuyorum, çocukların her şeyine ben mi ilgileneceğim? Bu her şey ve hiçbir şeyler var ya, tabii bu biz her şeysek karşımızdaki de hiçbir şey demektir. Bu her şey ve hiçbir şeyler zaten bizi aslında şikayet diliyle konuşturuyor. O yüzden buradaki formülde şu var aslında. Bizim oturup hakikaten ben bu evin içerisinde ne kadar aktif bir insanım. Manevi anlamda yaptığım şeylerin, söylediğim sözlerin, işte eylemlerimin arkasında mıyım? Bunlarda iyi bir hata olduğunda ben bunlardan özür dileyen bir insan mıyım? Ya da bunları onarma çabasına giren bir insan mıyım? Ben bu eve geldiğimde işte babalık olabilir, annelik olabilir, eşlik olabilir. Her şeyi halledeceğim. Hani bu eve de gelip sadece dinleneceğim diye mi geliyorum? Yoksa buraya geldiğim andan itibaren, kapıdan girdiğim andan itibaren eşimin hakkını eşime, çocuklarımın hakkını çocuklarıma teslim eden bir insan mıyım? Anneliği, babalığı ceket gibi mi algılıyorum? Yani dinlenmişim, her şey çok güzel. Çocuğum senle 2 saat oynayabilirim artık mı diyorum? Yoksa ben her halükarda istersem yorgun olayım, istersem başka bir şey olayım. Aynı kalitede olmayabilirim elbette ki. Ama ben anne ve baba sorumluluğunu taşıyor muyum? Bir çocukta bir hata gördüğümüzde, değil mi? Kendi çocuğumuzda bir şekilde bir hata olabilir. Bir saygısızlığını görebilirim, bir davranış sıkıntısı çekebilir. Karşımdaki insana o senin çocuğun, sen böyle yaptın diye suçluyor muyum? Yoksa bu çocuğu ikimizin yetiştirdiğinin de gayet farkında mıyım? Buradaki kastettiğim bu, yani bizim sorumluluk duygumuzu her manada taşımak. Ya da işte adam çalışsın ya, işte ne yapalım, işte işine, hani erkek dediğin çalışır para kazansın deyip ben onunla bir empati kurmuyor muyum? Ya da tam tersine bir şekilde ev işlerinde artık evin içerisine geldiğim andan itibaren diyelim ki rol dağılımımız keskin çizgilerle dağılmış. Ev işleri hanımefendinin, dış işler beyefendinin, bu şekilde ayrılmış bir evlilik formülü var. Ama evin içerisine girdiğim andan itibaren ben de bu evin bir ferdiyim. Ve ben eşime o şekilde bu evin bir ferdi gibi davranıyor muyum? Çocuklarıma örnek olmak adına iş bölümünde kendimce yapabileceğim şeyleri, standartları yapabiliyor muyum? Bireysel sorumluluğumu, yani attığım kirli çorabımı yerden kaldırabiliyor muyum? Bütün bunlar biz küçük gibi görebiliriz ama nihayetinde bizim bireysel olarak sorumluluk duygumuzu ortaya çıkarır. Bunu 1-2 gün unutmaktan bahsetmiyorum. Yani genel olarak alışkanlık olarak yapmaktan bahsediyorum. Tabii ki hepimizin ihmal ettiği, unutabildiği zamanlar illaki olacaktır. Ama bireysel alışkanlık, sürekli karşındakinin yapmasını bekleyen, ona sürekli olarak bir şey olmasını bekleyen, ondan böyle hani o işin sorumlusunu karşı taraf gibi görmeyi bekleyen bir formülü ortadan çıkarıyor. Hem maddi işler anlamında hem manevi, dediğim gibi, eylemler ve söylemler anlamında bu sorumluluk duygusunu bize aşılamayı istiyor. Çünkü biz etken olmalıyız, edilgen değil. Yani bu edilgen olduğumuzda hep karşımızdakini suçluyoruz, değil mi? İşte sen böyle yapmasaydın ben böyle yapmazdım. İşte sen bana öyle dediğin için benim ağzımdan o çıktı.
sen yaptırttın, sen söylettin, sen istedin de böyle oldu dediğimiz şeyler var ya, hayır. Biraz büyüyelim lütfen ve kendi eylemlerimizin sorumluluğunu alalım. Karşımızdaki insan evet bizi gerçekten irite etmiş olabilir, rahatsız etmiş olabilir. Hatta hakikaten yani bizi sinirlendirmek için çabalıyor bile olabilir. Ama nihayetinde o siniri nasıl göstereceğimiz, ne dozda göstereceğimiz, hangi edep dairesinde göstereceğimiz bizim sorumluluğumuzda ya da başka herhangi bir negatif durumda.